Herkese selamlar. Bugün Sapsis AI chatbot ile nasıl sipariş alabiliriz? Bunlardan bahsedeceğim. Hadi videoya geçelim. Öncelikli olarak bilmemiz gereken bazı şeyler var. Chatbot'u kullanmak için bir chatbot modülümüzün olması ve siparişlerimizi kaydedebilmek için de bir tablo modülümüzün mutlaka olması gerekmekte. Dilerseniz şu şekilde başlayabiliriz. Ben daha öncesinde sizler için bir yapı oluşturdum. Bir tablo yapısı ve bir chatbot yapısı. Bunu öncelikli olarak sizlere göstereyim. Ve aynı zamanda bu chatbot yapısının da birebir aynısını size JSON dosyası olarak açıklamada ileteceğim. Bu dosyayı indirerek direkt kendi panelinize yapıştırabilirsiniz. Yapıştırdığınız anda da direkt hemen aktif olarak buraya gelecektir. Şu anda herhangi bir yapımız yok. Bu yapıyı sizlerle birlikte kuracağız. Fakat size videoya başlamadan önce bazı fonksiyonlar ve bazı promptlar yazdım. Bunlardan bahsedeceğim. Get basket, create basket, find basket gibi fonksiyonlarımız var. Bunlar ne işe yarar? Bunlar ne gibi durumlarda kullanılır? Hepsini ilerleyen zamanlarda birlikte göreceğiz. Öncelikli olarak bunlar sabit. Sizlerden ricam bunların birebir aynılarını yapmanız. Çünkü ben şu şekilde göstereceğim. Siz buradan kopyalayıp aynı şekilde yazmanızı rica edeceğim. Çünkü bunları biz daha sonrasında kullanacağız. Ben şu şekilde hepsini göstereceğim. Bunların hepsini teker teker yazmanızı isteyeceğim sizlerden. Ve create order olarak bu fonksiyonların hepsi fonksiyon bölümünde yazıyor olmalı. Yoksa diğer türlü bu sistem çalışmayacaktır. Ayrıca bir prompt bölümümüz var burada. Bu prompt bölümünde de şimdi yine aşağıda verecek olduğum bilgilendirme promptunu yazmanız gerekiyor. Hatta onu da hemen şöyle sizlere göstereyim. Bu yapıları oluşturduktan sonra bir chatbot yapısı oluşturacağız. Fakat chatbot yapısını oluşturmadan önce bir tablolardan bahsetmek istiyorum sizlere. 4 tane tablomuz olacak. Ürünler, siparişler, sepet detay ve sepet olarak 4 farklı tablomuz olması gerekiyor. Burada bir sepet mantığıyla sipariş oluşturuyoruz. Bunların da yine JSON şeklinde sizlere paylaşacağım. Yine alt kısımdan bütün detaylara ulaşabilirsiniz. Açıklamada bütün detayları bulabilirsiniz. Bunun içerisinde hemen göstereyim. Ürün kodu, ürün adı, ürün fiyatı gibi bilgiler mevcut. Daha sonrasında sepet detay. Sepet detayda da hangi sepetten, hangi üründen geldi ve ürünün fiyatı mevcut yine. Burada müşteri geldiği zaman bir sepet oluşturuluyor. Ve en sonda da sipariş oluşturulduğu zaman da bu siparişin adı, soyadı, adresi, son konuşması, ödeme yöntemi gibi süreçler mevcut oluyor. Daha sonrasında yapmanız gereken işlem bir modül oluşturmak olacak. Bu modülü de ürünler tablosu için oluşturmamız gerekiyor. Hem ana menüde göster hem de API erişiminin açık olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Ürünler tablomuz için bir modül oluşturduktan sonra ilişki oluşturmalıyız. İlişki oluştururken yine aynı şekilde gösterecek olduğum gibi ilişki oluşturabilirsiniz. Bir öncelikli olarak siparişlerden bir ilişki oluşturmalıyız. Yeni ilişki oluştur diyorum. Burada siparişler diyorum. Standarttan tabloyu olmasını istiyorum. Bu şekilde kalacak. Buraya ise siparişler tablosundan alan dedikten sonra kişi kartını seçebilirim. Daha sonrasında oluşturmam gereken 2 adet daha ilişki bulunuyor. Bunlardan diğeri de ürünler olacak yine. Şu şekilde. Bu ürünler ise
Bu sefer siparişler tablosundan gelecek, alan olacak ve sepet olması gerekiyor. Burada da sepet detay, burası yine alan ve sepet olmalı. Bunlar standart işlemler. Bunların mutlaka gerçekleştirilmesi gerekiyor. Diğer ilişkimiz ise yine buraya da yine ürün diyebiliriz. Ürünlerin sepet ID'den, yani bundan sepetin ID'sinden sepet detaya alan ve sepet demeliyiz. Bunları mutlaka gerçekleştirmelisiniz. Bu ilişki, modül ve bu tablolara mutlaka olması gerekiyor. Dediğim gibi bu tabloları JSON olarak sizlere aktaracağım. Teker teker kendi panelinize aktarımını gerçekleştirebileceksiniz. Daha sonrasında modül ve ilişki yapısını daha demin göstermiş olduğum gibi kurabilirsiniz. Şimdi yapacağımız chatbot'a geleceğiz. Chatbot'ta da bir miktar JSON dosyası ileteceğim sizlere. Şimdi o JSON'ı içeriye aktarıyorum. Sizlere aşağıda açıklamada bahsetmiş olduğum JSON dosyasını içeriye aktardım. Şu anda sizlere de bu şekilde bir yapı gelecektir. Gözünüz korkmasın. Öncelikle onu söyleyeyim. Hazır bir yapı, tamamen kullanışlı, sizlerin herkesin e-ticaret açısından kullanabileceği bir yapı. Tek yapmanız gereken işlem burada sadece turuncu olan bölümleri doldurmak olacak. Onları da nasıl dolduracağınızı hemen göstereyim. Ben bir tanesi için yapmıştım. Burada sepeti seçiyoruz. Daha sonrasında record ID'yi seçiyoruz. Eşittir ve sepet ID zaten bizler için geliyor. Daha sonrasında kayıt oluştura geliyoruz. Kayıt oluşturda bir sepet kaydı oluşacak. Buradan direkt sepet seçiyoruz. Zaten öncesinde bu tabloları oluşturduğumuz için buradan kolaylıkla görüntüleyebiliyoruz. Kayıt buldan yine sepeti seçiyoruz. Daha sonrasında burada alan olarak record ID'yi seçmemiz gerekecek. Buradan record ID'yi seçiyoruz. Bunları kaydetmeyi unutmayalım bu arada. Kaydetmeden çıktığınız zaman sizlere bir soru soruyor. Kaydetmek ister misin, kaydetmek istemez misin diye. Onlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Daha sonrasında burada ürünleri seçmeniz gerekiyor. Buradan ürünler, buradan ürün adı bu şekilde vermelisiniz. Daha sonrasında yine buradan ürünler, buradan ürün kodu. Daha sonrasında burada bir ürün ekleme gerçekleşecek. Burada ürün ekleme gerçekleşirken burada sepet detayını vermemiz gerekiyor. Sepet detayını vermemiz gerekiyor. Sepet detayında ise şuraya sepet ID gelmeli. Şu an sizde böyle gözüküyor. Herhangi bir şekilde bir burada sepet ID vesaire bunları bulamazsınız. Fakat şöyle ben buradan alacağım şimdilik. Bunları elle düzenle diyerek de sağ tıkla elle düzenle diyerek de yapabilirsiniz. Yine zaten aşağıda burada belirtmiş olacağım sizler için. Evet, sepet detayda şimdilik bu kadar. Daha sonrasında kayıt bulu kontrol edeceğim. Şimdi bir saniyenizi alıyorum. Evet, burada ise daha sonrasında ise kayıt bul bölümünden yine tablo seç diyerek yine sepet detayını seçip record ID'ye eşitlememiz gerekecek. Burada bu şekilde bir işlem daha yapmalısınız. Aynı zamanda burada ürünü eklediğimiz gibi bir de çıkartma vermemiz gerekiyor. Yani ürün ekleniyor evet ama bir de sepetten ürün çıkartmak isteyenler için de bir işlem uygulanmalı. Bu yüzden yine sepet detay diyorum.
Burada yine aynı şekilde bana sepet ID geliyor. Buradan sepeti seçiyorum. Buradan ise ürünü seçiyorum. Yani önce sepeti buluyoruz, ürünü buluyoruz ve daha sonrasında çıkarma işlemini yine gerçekleşiyoruz. Burada hangi hangi tablodan silineceğini seçmeniz gerekiyor. Burada yine sepet detay tablosu olmalı. Bu adımları birer birer aynı şekilde yapmalısınız. Bu dilediğiniz firma için, dilediğiniz e-ticaret yapısı için kullanılabilir bir yapı. Daha sonrasında burada bir sepeti listelemek için kullanmış olduğumuz fonksiyon var. Burada yine sepet detay diyoruz. Daha sonrasında yine sepeti seçiyoruz ve sepet ID'ye eşitliyoruz. Ve create order. Create order'da ise burada alt kısımda siparişler bölümünü görüntülüyorsunuz. Bu siparişleri vermemiz gerekiyor. Fakat burada yine eksik olan bir durum söz konusu. Çünkü burada ad soyad, sipariş numarası gibi bir işlem mevcut değil. Bu siparişlerde de hemen yine aşağıda sizlere paylaşacağım kısımdan bunlara ulaşabilirsiniz. Ben bunları birer birer şu anda geçiriyorum. Buradan adresi veriyorum. Daha sonrasında bir de ödeme yöntemini veriyorum. Bunlar bizlerin aslında kullanmış olduğumuz, en başta açmış olduğumuz fonksiyonlardan gelen bilgiler. Yapay zekanın burada almış olduğu create order fonksiyonundaki name bilgisi, adres bilgisi ve ödeme yöntemi, payment method bilgisi. Evet, bunları bu şekilde kaydediyoruz. Hatta şunu yine bir kontrol edeyim. Pardon, şunu bir daha kontrol edeyim. Sipariş durumunu da yeni olarak belirtebilirsiniz. Yeni olarak belirttikten sonra burada G-Order bölümündeki bu kaydı ise yine siparişler diyoruz. Buradan Record ID'ye eşitlememiz gerekiyor. Bunu da bu şekilde yaptıktan sonra artık yapımız hazır. Örneğin bir konuşma gerçekleştirelim. Bunun testini ziyaretçi ekranından yapmanız sizler için her zaman daha sağlıklı olacaktır. Çünkü burada sepetin oluşması için bir ziyaretçi ekranına ihtiyacımız var. Balonu aç diyorum. Şimdi bu kısımda ise bir konuyu atladığımı fark ettim. Bundan kaynaklı olarak sizlere bu konuyu da aktarmak istedim. Tablolarda açmış olduğumuz tablolara geldiğimiz zaman hemen göstereyim. Şu şekilde ürün, sepet ve ürün fiyat gibi bilgiler mevcut. Bu bilgileri evet buraya kaydettik. Fakat burada bu bilgiler farklı yerlerden geldiğinden dolayı burada linked record olarak bir işlem sağlamamız gerekiyor. Yani ne demek istiyorum? Bu alana tıkladıktan sonra alanı düzenle deyip buradaki select table'dan burayı sepet, buraya ise sepet no demeliyiz. Daha sonrasında bu ürün için geldiğimizde yine aynı şekilde burası da bir linked record olduğu için buradan da ürünü vermemiz gerekiyor. Yani burada ürünleri seçip daha sonrasında ürün kodunu vermemiz gerekiyor. Ya da buraya ürün adını da verebilirsiniz. İkisi de olur. Daha sonrasında buraya da ürün fiyatından yine ürün deyip buradan da ürün fiyatını vermemiz gerekiyor. Bu bilgilerin hepsini diğer tablolar içinde hemen yapalım. Sepet detaylı bu şekildeydi. Hemen şuraya gelelim. Burası da yine aynı şekilde olmadı. Buradan sepet demeliyiz. Sepetten de
sepet no demeliyiz. Daha sonrasında burada ben örnek bir test daha demin yaptım. Sizlerle bir test yapabiliriz. Şimdi baştan sona bir kontrol sağlayalım. Neler yaptık? Öncelikli olarak size vermiş olduğum JSON dosyasını önce buraya işledik. Yani chatbot'umuzu buraya öncelikle attık. Daha sonrasında gerekli formüllerimizi girdik. Bunların birebir aynı olması gerekiyor. Harfi harfine aynı yazmalısınız. Daha sonrasında ayarlar bölümünde yine aşağıda paylaşmış olduğum bu bilgiyi size vereceğim. Bunun aynısını yine yazdıktan sonra bir tablo yapısı oluşturduk. Bu tablo yapısında 4 farklı tablomuz mevcuttu. Sepet, sepet detay, ürünler ve siparişler adı altında. Buradaki linked record bölümlerini tamamladık. Daha sonrasında yine aynı şekilde sepetin içerisinde herhangi bir linked record olmadığı için ona bir şey yapmıyoruz. Siparişler bölümünde ise burada sepette bir linked record mevcut olduğu için bunu da aynı şekilde eşliyoruz. Daha sonrasında ürünlerimiz zaten mevcut. Bu ürünlerde tamamen size bağlı olarak değişkenlik gösterebiliyor. Burada sepette tablo yapısı da bu şekilde olmalı. Şimdi bir test edelim. Girelim chatbot'umuza. Sağ üstte bulunan ziyaretçi ekranından testimizi başlatalım. Burada balonu aç diyoruz. Balonu aç dedikten sonra merhaba kitapçıya hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim diyor. İşte aradığınız bir kitap var mı diye bizlere bir soru soruyor. Örneğin ben kürk mantolu Madonna var mı diyeceğim. Burada chatbot bizim vermiş olduğumuz bilgilerle beraber bir arama gerçekleştiriyor. Hatta onu da şuradan kontrol edelim. Bakın burada öncelikli olarak bana bir basket yani bir sepet oluşturmuş. Daha sonrasında benim yazdığımı gitmiş isimden bulmuş ve sepetime bunu eklemek için bir işlem sağlamış. Demiş ki kürk mantolu Madonna sepetine ekledim. Fiyatı bu kadar. Başka bir kitap eklemek ister misiniz yoksa siparişinizi tamamlamak ister misiniz? Bu bilgiye de buradan sizin ürünler tablonuzdan kontrol ederek işlem sağlıyor. Burada ürün kodu ve ürün adına bakarak işlem sağlayabiliyor. Örneğin ben bir de ürün kodundan bir kitap ekleyeceğim. KT 1006 yani 1006 numaralı ürünü sipariş etmek isteyeceğim. Bu da suç ve cezaya eşdeğer oluyor. 120 TL'lik bir ücreti mevcut. Gidelim. Almak istiyorum diyelim. Burada ürün kodu da paylaşabilirsiniz. Ürün ismi de paylaşabilirsiniz. İki şekilde de işlem sağlayabilirsiniz. Şimdi ürün kodundan ürünü bulacak. Şimdi yine bir arama gerçekleştiriyor. Hatta takibini sağlayalım. Evet yine ürün kodundan ürünü buldu. Suç ve cezayı buldu. 120 TL olduğunu bize belirtti. Başka ürün eklemek ister misin yoksa siparişini tamamlamak ister misin diye soruyor. Tamamla diyelim. Tamamla. Artık siparişin oluşturulma aşamasına geçiyoruz. Burada bu süreçten sonra bizim gerekli bilgilerimizi yani kargo adresi, işte buradaki telefon numarası, mail adresi gibi bilgileri bizden istiyor. Hemen kontrol edelim. Burada isim, adres, telefon, e-posta ve ödeme yöntemi olarak belirtilmiş. Örneğin ben buraya ismimi yazıyorum. Emir Eren Karameşe. Telefon yazalım. Bir de mail yazacağım. Havale edelim. Ben burada fark ettiyseniz adres bilgisini eksik bıraktım.
Fakat adres bilgisi olmadan işlem sağlanamaz ve bu yüzden de bizden bir adres bilgisi isteyecek. Bakın gördüğünüz gibi bir adres bilgisi istiyor. Burada da eksik bilgi giremezsiniz. Mahalle, cadde, sokak ve daire bilgisi olmalı şeklinde bir bilgi paylaşıyor bizle. Buraya tamamen rastgele bir adres gireceğim. Pendik Mahallesi, Pendik Caddesi, Pendik Sokak, No 1, Daire 1, İstanbul, Pendik diyorum. Şimdi artık ben siparişimi tamamladım. Buradan hatta yine kontrol edebileceğiz. Bakın burada Create Order fonksiyonunu çağırdı. Almış olduğu bilgileri tabloya yazdı. Siparişiniz başarılı oluşturdu. Başka konuda nasıl yardımcı olabilirim dedi. Şimdi burada hatta gidelim kontrol edelim. Siparişler tablosuna geliyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi bir sepet oluşturdu. Bu sepette de vermiş olduğum isim, sipariş numaram, sipariş tarihim, sipariş durumum, adresim, son konuşmam ve aynı zamanda da ödeme yöntemim bulunuyor. Buradan dilerseniz buna tıklayarak da ilgili listeler dediğiniz anda yapmış olduğumuz ilişkilendirme sonucunda burada bir sizlere bilgi paylaşabiliyor. Yani hangi ürünü almışız diye görüntüleyebiliyoruz. Burada müşteri bu iki ürünü satın almış. Bu iki ürün neymiş? Kürk mantolu Madonna ve ayrıca burada da suç ve ceza olarak belirtilmiş. Burada şu şekilde de işlem sağlayabilirsiniz. Sepet detaya gidelim. Sepet detayda burada biz bunu ürün kodu olarak yaptık. Burada ürün adı olarak da yaparsanız burada ürünün isimleri gelecektir. Ve aynı zamanda sipariş oluşturulduğu zamanda da şöyle göstereyim. Sepete girildiği zaman ilgili listelerde artık ürün ismi olarak da görüntüleyebilirsiniz. Nasıl tercih ederseniz o şekilde kullanım gerçekleştirebilirsiniz. Fakat tabii ki de bunlar geliştirilmeli. Bu geliştirmeleri nereden sağlıyoruz? Yine chatbot'un içerisinde bir prompt vermiştim sizlere. Bu promptlarda burayı geliştirmemiz gerekiyor. Örneğin burada ben şimdi mesela havale dedik ödeme yöntemine ama herhangi bir havale yapacağı bir bilgi aktarmadık. Mesela ben buraya havale ya da IBAN bilgisi diyorum. TR 01 000 000 bu şekilde şu şekilde bir IBAN girdim. Örneğin müşteri eğer ödeme yöntemi olarak havale seçer ise IBAN bilgisini paylaşmalısın. Şimdi bu şekilde bir işlem uyguladım. Burada biraz daha nasıl yönlendirebileceğimizi aslında sizlere göstermek istiyorum. Bunları tamamen kendiniz farklı farklı senaryolarda deneyebilirsiniz. Ben şimdi sadece örneğin müşteriye işte belli bir fonksiyon çalıştıktan sonra belli bir bilgiye aktarması için bir işlem sağlıyorum. Şimdi yine kontrol edelim sizle birlikte. Burada yine bizi karşılıyor. Hemen bir sipariş oluşturacağım. Suç ve ceza sipariş oluşturmak istiyorum diyelim. Burada tamamen artık siz kendi bilgilerinize, kendi verilerinize dayanarak kullanıcıya bilgi de aktartabilirsiniz. Bunlar tamamen artık sizin kendiniz ne kadar veri verirseniz yapay zekaya o kadar fazla müşteriye daha sağlıklı iletişim kuracaktır. Siparişinizi tamamlamak ister misiniz? Evet. Pendik Mahallesi, Pendik Caddesi,
Pendik Sokak No 1 Daire 1 İstanbul Pendik Emireren Karameşe 0555 555 emir@gmail.com havale edelim. Şimdi burada artık havale dediğim için müşteriye bir de IBAN bilgisi paylaşması gerekecek. Bu oluşturmuş olduğu sipariş kaydıyla birlikte de bir siparişi tamamlamış olacak. Evet, siparişiniz oluşturuldu dedi. Ödeme yöntemi olarak bunu belirtti. Bilgilerimi verdi. Havale yapacağım. IBAN nerede diyorum. Mesela burada IBAN nerede diye sordum. Evet, yine küçük bir hatayla karşılaştım. Çünkü yapmış olduğum buradaki paylaşmış olduğum şeyi kaydetmemişim. Bu yüzden IBAN bilgisini yazdım. Burada da verdim, dedim ki müşteri eğer ödeme yöntemi olarak havale seçerse IBAN bilgisini paylaşmasın olarak belirttim. Daha sonrasında kaydete basalım. Daha sonra hemen yine gelelim. Bu sayfamızı yenileyelim. Burada balonu aç diyorum. Hangi bizi karşılıyor? Kürk mantolu Madonna. Siparişi tamamla diye hazırlayalım. Hatta buraya şu şekilde Emireren Karameşe 0555 emireren.com Pendik Caddesi Pendik Sokak Nadir Daire 1 İstanbul Pendik havale yazın. Evet, siparişiniz başarıyla oluşturuldu dedi. Havale olarak seçtiğimiz için bu IBAN'ı kullanabilirsiniz diye bize IBAN bilgisini paylaştı. Burada artık tamamen kendiniz IBAN bilgisini de buradan değiştirebilirsiniz. Dilerseniz buraya işte örneğin Emireren Karameşe olarak belirtseydim, örneğin benim ismimi verecek, altına da IBAN bilgisini verecekti. Bunun gibi detayları buraya paylaşabilirsiniz. Bir de bir küçük işlem daha var. O da şu. Kullanılan mesaj formatlarını da bizim yapay zekaya vermemiz gerekiyor. O da ne oluyor? O da şu şekilde belirtebilirim. Şöyle diyorum. Bunları da yine aşağıda belirteceğim sizlere. Mesaj formatın olarak bunları belirtiyorum. Bu bilgileri kullanabilirsin diye yapay zekaya bunları veriyorum. Bu verileri verdikten sonra artık yapay zeka bizler için bu etiketleri kullanabilecek ve daha anlamlı ve daha okunaklı şekilde yazılar yazabilecek. Daha sonrasında da artık müşterilerinizle daha sağlıklı bir şekilde işlem sağlayabilir ve siparişlerinizi oluşturabilirsiniz. Burada bu işlemlerden sonra yapılabilecek bazı otomasyonlar mevcut. Onları da gelecek zamanda bir sonraki videolarımızda sizlere aktaracağım. Örneğin sipariş geldikten sonra gelen sipariş detaylarını kendi WhatsApp hattınıza veya siparişi oluşturan kişilerin, siparişi hazırlayan kişilerin WhatsApp hattına otomatik olarak nasıl yönlendirebiliriz? Bir sipariş kartı nasıl oluşturabiliriz? Sipariş hatırlatmaları ve ayrıca müşterilerimize sipariş durumlarıyla alakalı bilgilendirmeler nasıl yaptırabiliriz? Bunlardan da gelecek videolarımızda bahsediyor olacağım. Takipte kalın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.